Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi platin, paladyum, bakır ve Brent petrole bakacağız. Bu videoyu gene finans analizde paylaşacağım. Çünkü altın gümüş yatırımcısı için de aslında önemli olduğunu düşündüğüm bir analiz olacak. Özellikle bu bayram öncesi son paylaştığım videoda önemli dirençlere gümüşte geldiğimizi söylemiştim. Altında da düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için bazı destek bölgeleri vermiştim. Stop olarak kullanılacak. Bu bölgeleri kullanıp nakde geçenler için platinde büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu platin analizini geçmişte 2024 ya Kasım ya Aralık ayında gene paylaşmıştım sizinle. Bu tarz bir geri çekilmede yani altının ve gümüşün bir yatay bant sinyali verdiğinde platinde de son bir geri çekilmenin oluşabileceğini konuşmuştuk. Hatırlarsanız bunu 2020 pandemi sonrasındaki yükselişi örnek göstermiştim. Gümüş burada 2020 Ağustos ayında zirvesini yaparken platinde yaklaşık 6 aylık bir gecikmeyle bu zirvenin yükselişin geldiğini tespit etmiştik ve bu yükseliş gelmeden önce gümüşteki satışla birlikte platinde son bir satış yaşayıp ondan sonrasında bu yükselişi yakalamıştık. Dolayısıyla şu anda da benzer bir durumun olabileceğini düşünüyorum. Önemli de bir destek bölgesine gelmiş durumdayız. Tabi bayrama denk geldiği için altın ve gümüş satışlarında sıkıntı yaşayan arkadaşlar olmuş ancak satış yapanlar için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yalnız şu şartı da koymam lazım. Bakın aşağıda 800-830 desteğine doğru satışlar devam edebilir. Bundan gene geçmiş analizde bahsetmiştim. Burada bir likitte tuzağı oluşabilir demiştik. Dolayısıyla bu tarz bir satışın devamı söz konusu olursa alım yapabilmek için platin portföyümün %30'unu nakitte tutmaya devam edeceğim. Bu noktada da şu son düşüşün analizini yaptığımızda şöyle 4 saatliklere dönüp daha net göstermek istiyorum. Bakın 1053'lerden başlayan düşüşün tepkisinin geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 910'un üstünde kapanışlar almamız gerekecek. Bu ancak tepkinin başladığını bize gösterir. Şu an bu görünüm bir filamaya benziyor. Bakın şu direk yüksekliği kadar bir düşüş daha gelebilir burada. Ancak 910 üstü kapanışlar bu görünümü bozacaktır ve bir tepki sürecinin başladığını gösterecek. 940-929'a kadar bu minimum tepki sınırıdır. Maksimum ise yukarıda 979-971'i takip edeceğiz. Bu maksimum tepki sınırı olacak ve tekrar satışa dönme riski taşır. 979 üstü kapanışlarda tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğiz ve 1010'larda bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz 1053'lere kadar tekrar yükselişin devamı olacaktır. Ve bu tarz bir yükseliş gelecek olursa da bakın artık yavaş yavaş şöyle günlüklere geçip göstereyim. Şu sıkışan sürecin sonuna geldiğimizi, özellikle gümüşte bir yatay bantta hareket başladığını fakat platinde de o güçlü alımların 6 ay gecikmeli geçmişte tespit ettiğimiz o yükselişin başladığını söyleyebileceğiz. Kısacası platinde oldukça güzel bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada tabii şöyle sorular gelecek platinle ilgili. Hocam sen 910'lar kırılırsa diyorsun fakat benim grafiğimde şu an fiyat 924 seviyesinde. Bu fiyat farkını soranlar olacak. Arkadaşlar bu Saxo'nun grafiğiyle alakalı bir problem. Bununla ilgili pek çok tartışma var. Hiç o tartışmalara girmek istemiyorum. Ancak şunu göstereyim size. Bakın burada 2025 Şubat ayında görülen bir tepemiz var. Bu bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satış alırken diğer grafikte 2025 Şubat'ta hem bir önceki tepeye ulaşıyor hem de üçgene yakın bir seviyeden tekrar satışa dönüyor. Aynı şekilde dipte de bakın üçgene ulaşırken ya burada 862'ye kadar satış alırken Saxo'nun grafiğine baktığımızda tekrar burada bir dipte sanki törpülüyorlar. Yani şu düşüşe izin vermiyorlar. Dolayısıyla hem tepelerde hem diplerde bu aşırılıkları yaşayamamak benim gibi traderlar için oldukça sıkıntılı süreçleri gösterir. Ya bir türlü o tekniği oturtamazsınız. Büyük sıkıntılar yaşanır. O yüzden Onda'nın grafiğinde ben analizlere devam edeceğim. Bakın o anda diye yazılıyor. Sizin de bu grafiklerden takip etmenizi tavsiye ederim. Teknik açıdan çok daha sağlıklı sonuçlar vermekte.
Şimdi buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da hatırlarsanız şu yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda 1250, aşağıda 809 destek direnç bölgelerimiz. Şu anda da bir ara destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 897-869 bölgesinden destek bulmuş durumda. Ancak burada bir tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 944-951 bölgesinin geçilmesi gerekir. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa da minimum 1016-1000 bölgesine doğru yükselişler devam edebilir. Burada maksimum tepki sınırı olarak da 1102-1083'ü takip ediyor olacağız. Ancak bakın bu tarz bir yükseliş dahi tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme ihtimali taşır. 1100 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve 1250'leri tekrar hedefleyebileceğimiz bir süreci gösterecek. Ancak şu an bulunduğumuz bu destek bölgesinin bir ara destek olduğunu unutmayalım. Aşağıda 830-809'a kadar satışların devam etme ihtimali var ve bu gayet de sağlıklıdır. Şu yatay bandın desteği tekrar çalıştı deriz. Ancak 809 altında mutlaka stoplu işlem yapmamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan bakıra geçecek olursak, bakırda önemli bir direnç bölgesini kırdık. Fakat bakın şu üstteki fiyat hareketleri aslında bize satıcıların güçlü olduğunu, bu tepe bölgede güçlendiğini gösterdi. Ve biz gene bu kırılımda stop seviyesi olarak 5.02 ve 4.97 desteklerini kullanabileceğini söylemiştik. Burada stoplarına sadık kalanlar bakın bu düşüş sürecinden kendini korumuş oldu. Kaldı ki eğitim alan arkadaşlardan bakın şu tepe bölgesinde açığa satış yapanlar bile olmuş. Gayet güzel bir düşüş sürecini yakalamışlar. Çünkü emin olun şu mumları okumayı bir öğrenebilsek aslında burada gayet güzel bir dönüş sürecini de yakalamış olacağız. Ve bu bölgeden gelen satışlarda bakın şu yatay bandın teyidi anlamına gelen bir düşüş gerçekleştirdi. Şu an için aşağıda takip edeceğimiz destek bölgesi 4.392 bölgesi olacak. 3 dolar 92 sent altı kapanışlar almadığımız sürece şu yatay band fiyatlamasına devam edeceğiz ve tekrar burada yükselişler gelebilir. Dolayısıyla burada 4 dolar ve altına sarkmalarda alıcı olunup 3.92 altı stoplu tekrar bu direnç bölgesine doğru bir yükseliş süreci değerlendirilebilir. Ancak 3.92 altında mutlaka stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de şu düşüş sürecini takip ettik ve 6.80 ve 68-60-69-80 bölgesinden alıcı olunabileceğini konuşmuştuk. Buradan bir tepki süreci takip ettik. Bu tepkinin minimum sınırı 74.20 olarak belirlemiştik. Maksimum ise 77.20-76.80'e kadar olan yükselişler bir tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme riski taşır dedik. Burada da bakın şu düşüşün %50 seviyesinden tam tekrar piyasa satışa döndü. Burada da stop olarak 73.20-72.47 bölgesinden bahsetmiştik. Bu bölgenin kırılmasıyla stoplarımızı çalıştırıp şu düşüş sürecinden kendimizi korumuş olmalıyız. Kaldı ki burada stopların çalışmış olması gene az da olsa bir karla karımızı koruduğumuz bir süreci bize göstermiş oldu. Şimdi tabii esas soru burada satışlar nereye kadar devam eder? Bunu takip ediyor olacağız. Burada bakın önemli gördüğüm artık destek bölgesi, şuradaki konsolidasyon alanı aslında pandemi öncesinde yaşanan bakın şu direnç bölgesi, yatay bant hareketinin desteği önemli olacak. Bu da 55-60 dolar aralığını bize gösteriyor. Dolayısıyla burada satışlar 55-60 dolara kadar devam edebilir. Eğer satışlar bu derece derinleşmeden tekrar burada bir alım süreci takip edersek açıkçası 70 dolar üstünde tekrar alıcı olmayı düşünmem Brent petrolde. En azından bir 60 dolar altına sarktığı takdirde tekrar bir analiz güncellemesiyle işlem stratejileri oluşturabiliriz. Şu an için 70 dolar altında izlemeye devam etmek sağlıklı olacaktır. Evet, platin, paladyum, bakır ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.